kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda yazlık bu şahane çantayla çıktım. Şuna bakar mısınız? Gerçekten bayıldım. Bence ördüğüm çantalar arasında en güzeli bu. Çok tarz oldu. Renkleri, modeli, genişliği, her şey mükemmel oldu. Şöyle takayım bakın duruşuna. İsterseniz plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz günlük hayatta kullanabilirsiniz. Bence her renkte de çok yakışır. Çok rahatlıkla kombin yapabilirsiniz. Duruşu mükemmel, kocaman, çok tatlı, çok cici bir çanta oldu. Kağıt ipten çalıştım. Bakın renkleri mükemmel. Sadece aslında bütün örgüde sık iğne kullandım ama kağıt iplerle bilenler biliyordur. Sık iğne yapmak biraz zor. O yüzden biraz zaman aldı ama bence bu güzellik için değer. Şöyle tekrar göstereyim. Bazıları çok güzel oldu, çok güzel oldu diye sürekli söylüyorsun diye ama böyle güzel bir şey yaptıktan sonra da insanın çok güzel oldu demekten başka diyecek hiçbir şey olmuyor, inanın. Şahane oldu. Ben bunu bir arkadaşıma hediye ördüm. Melike'ye. Bunu da öpüyorum. Umarım beğenir. Henüz göstermedim. Sürpriz olacak. Severek kullanacağımı düşünüyorum. Çok şık, çok tatlı bir arkadaşım. Ona da çok yakışacağını düşünüyorum. Evet, sizler de çok beğendiyseniz bu çantayı benimle örmeye hazır olun o zaman. Bütün detayları zaten paylaştım sizlerle. Yapımı zevkli, biraz uğraştırıcı ama kolay. O zaman videomuza geçmeden önce bir şey rica edeceğim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. O zaman keyifli seyirler. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir fonda görmüş olduğunuz şahane çantayı anlatacağım sizlere. Arkadaşıma hediye olarak başladım. Çok zevkli, güzel bir arkadaşıma. İçimden geldi, hediye yapmak istedim. Belli bir aşamaya kadar ördüm. Daha sonra sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü sonuç şahane görünüyor. Şuna bakar mısınız? Kocaman şahane bir yaz çantası. İsterseniz plajda kullanabilirsiniz, isterseniz günlük kullanabilirsiniz. Ben bayıldım. Çok içime sindi. Renk uyumu falan filan hepsi şahane oldu. Şu detaylarını da göstereyim bakın. Cep detayları. Mükemmel bir çanta, boyutu çok büyük. Şimdi ben nasıl yaptım hemen bunu sizlerle paylaşacağım. Bu arada videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. O zaman başlayalım. Evet, çantanın bu alt tabanıyla başlıyoruz. Kenardan başlıyoruz, zincir çekeceğiz. Zincir çektikten sonra üzerine trabzanla devam edeceğiz ve dümdüz öreceğiz. Hiçbir numarası yok. İstediğimiz uzunlukta olduktan sonra da artık yukarı doğru örmeye devam edeceğiz. Sık iğnelerle, biraz sık iğne uğraştırıyor. Yani çok kolay değil sık iğneyle, kağıt iple sık iğne örmek daha doğrusu. Ama ortaya çıkan sonuç gerçekten şahane. Şimdi ben altın size ölçülerini vereyim hemen. Evet, şurası alt 30 santim uzunluğunda. Şöyle bakın 16 santim eninde. Şimdi bu 30 santim uzunluğunda altı elde etmek için öncelikle ben 25 adet zincir çektim. 25 adet zincir çektikten sonra 25. zinciri kenar zincir olarak düşünüp yukarı doğru çıktım ve 24 adet sık iğneyi git gel git gel git gel git gel şeklinde 30 santim oluncaya kadar ördüm. Bakın hiçbir numara yok. Sadece dümdüz örüyoruz. Şimdi örerek göstermiyorsun diye kızmayın. Çok basit gerçekten. Dümdüz 25 tane zincir çekiyorsunuz. Üzerine 24 tane sık iğne yapıyorsunuz. Daha sonra bu sık iğneleri git gel git gel git gel istediğiniz uzunlukta ben 30 santim yaptım. 30 santim oluncaya kadar ördüm. Daha sonra geçiyoruz kenarlara. Kenarlarda da şu önemli. Şu kenarlarla bakın üst ve altın yani şu yanların sık iğne sayısının aynı olması lazım. Bakın burayla burasının aynı olması lazım. Şu kenarlarında eşit olması lazım. Bu noktada yani benimle bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Burada önemli olan kendi sayılarınızın tutarlı olması. Burada tutarlı olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Atıyorum burası 30 sık iğne olsun. Burası 30 sık iğne olsun. Buralar 15 sık iğne olsun. 15 sık iğne olsun. Mesela örnek veriyorum şu an. Bu şekilde bir sıra etrafını sık iğne ile geçiyoruz. Daha sonra geliyoruz yukarı nasıl çıkacağız. Zaten amigurumi öğrenenler bilecektir. Artırmadan örünce böyle içe doğru bir büzülme olacak. Bu çantamızda da aynen öyle oldu. Ama şu kenarlarda bakın 4 tane köşesi var. Birinci köşemiz,
ikinci köşemiz, üçüncü köşemiz ve dördüncü köşemiz. Örgümüzün ikinci sırasında bu köşelere üçer tane batıyoruz. Bakın her yere sadece bir tane sık iğne batıyoruz. Örgümüzün bu köşe noktalarına üçer tane batıyoruz ama sadece ikinci sıraya özel. Diğer sıralarda bu işlemi yapmıyoruz. İkinci sırada bu köşelere üçer tane battıktan sonra diğer sıralarda dümdüz döne örüyoruz. Ve çantamız istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar. Şimdi kaç santim örmüşüm onu da hemen paylaşayım uzunluğunu. Evet, sizler için ölçtüm ben 30 santim örmüşüm. 30 santim ördükten sonra da kenarlara bakın şu modeli uyguladım. Bu modeli aslında örgü tecrübesi olanlar bilir. Ama bilmeyenler için göstermek istiyorum kısaca. Şöyle küçük bir örnek üzerinde yumuşak bir iple modelimi göstereceğim sizlere. Bakın gelişi güzel. Zincirimi çektim. Üzerine bir sık iğne yapacağım şöyle. Hemen bir sıra şöyle 2-3 sıra daha doğrusu sık iğne yapayım. O kadar sıcak ki bu arada. Camda açamıyorum ses geliyor diye, acayip bir sıcak var. Evet, bu şekilde bakın şöyle bir 2-3 sıra sık iğne öreceğim. Daha sonra o şekli nasıl verdim onu da sizlere göstereceğim. Gerçekten çantaya güzel bir hava kattı. Daha sonra zaten cep detaylarını ve askı detaylarını detaylı olarak size anlattım. Onu birlikte ördük yani. Şöyle ben bir 2-3 sıra öreyim. Daha sonra o detayı sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi ben size gösterecek kadar sık iğne hazırladım. Burada ipimi sabitliyorum. Bakın aynısı, hiçbir farkı yok. Mantık aynı. Sadece size şu mantığı göstereceğim. Aynı noktaya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın bir alta batıyorum. Bu battığım nokta değil, yandakinin altına batıyorum. Şöyle ipimi uzatıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Daha sonra geliyorum. Bakın bir sonrakinin bu hizadakine değil, bakın şu hizaya değil, buraya değil yani, bir altına batıyorum. Uzatıyorum. Bakın çok kolay, o kadar basit ki. Daha sonra geliyorum bakın en uzunluğu yapmak için bunun da altındaki hizaya bakın. Yandaki sıradaki sık iğnenin en altındaki hizaya batacağız. Buraya batıyorum ve ipimi uzatıp sabitliyorum. Daha sonra geliyorum bakın. Şimdi en uzun yaptıktan sonra şurayı bu kısma yapacağız. Sırada ne varmış? Bu varmış. Bunun hizasına geliyorum böyle. Sıradaki sık iğnemin altına giriyorum ve yapıyorum. Daha sonra şuna geliyorum bunun hizasına. Sıradaki sık iğnenin altına batıyorum ve sabitliyorum. Daha sonra geliyorum. Bakın sırada hangisi varmış? Burası varmış. Bunu şöyle altından batıyorum. Sabitliyorum. Ve daha sonra da geliyorum bir tane normal sık iğnemi yapıyorum. Bütün numarası bu. Başka hiçbir numarası yok. Ardından da şöyle 3 sıra normal sık iğne yaptım. Hemen şöyle 3 sıra normal sık iğnemi yapayım. Bir de bitirişteki ters trabzanı göstermek istiyorum. Çanta o kadar uzun sürdü ki inanın videosunu çekmem, her aşamanın videosunu çekmem mümkün değil. Evet, şimdi burada 3 sıra sık iğne yaptığımızı farz edelim. Şu ters trabzanı göstereceğim. Bakın şu bitiş trabzanını. Şimdi örgümü çeviriyorum. Şöyle ipimi biraz bollaştırıyorum. Bakın sıradaki sık iğneye değil bir sonrakine yani üçüncüye batıyorum. Şöyle tersten alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıradakine değil bakın bir sonrakine giriyorum. İpimi şöyle hafif bollaştırıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıradakine değil bir sonrakine giriyorum. Şöyle alttan çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu orlan ip olduğu için tabii duruşu kağıt ipteki gibi olmadı ama mantık bu. Bu mantığı anladıktan sonra gerisi çok kolay. Umarım anlaşılmıştır. O zaman çantamıza devam edelim. Evet, cep detayı için şimdi 30 adet zincirimi çekiyorum. Önce sabitledim ipimi. Sonra şöyle normal aralıkta 30 tane zincirimi çekiyorum.
Evet, 30 tane zincirim hazır. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bakın zincirlerin normal ön kısmı böyle ya. Şimdi bunu çevireceğim. Şu yan kısımlarda tekli ilmekler var. Onlara batarak ilmek çıkaracağım ve sık iğne yapacağım. Birinci sık iğnem. İkinci sık iğnem. İlk sıra böyle zorlanırsınız ama sonrasında kolay örülür. Üçüncü sık iğnem. Bakın bu şekilde toplamda 29 tane sık iğne öreceğim. Şu 30 zincir çektik ya, sonuncusunu şöyle dönüş zinciri olarak kullandığım için 29 tane sık iğnemi örüyorum. Sıra sonunda dönüşte göstereceğim. Şimdi bir sıramı tamamlayayım. Sıra sonunda görüşelim. 30 tane zincirimin üzerini bu şekilde sık iğnelerle tamamladım. Şimdi sıra sonundayım. Bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi bakın, bu döndüğüm noktada kenarlar bozuk olmaması açısından bu çok önemli bir detay. Direkt bakın ilk sıradaki dibindeki sık iğneye batıyorum ve tekrar bir sık iğne yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Yine bakın her sık iğnenin üzerine şu kısımlara bakın. Şu kısımlara batarak yine sık iğnelerimi yapıyorum. Bir de sıra sonunda bir detay göstereceğim. Ondan sonrası tekrardan ibaret olacak zaten. Şimdi bakın bu şekilde sıramı tamamlayayım. Sıra sonunda görüşelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın buradaki detay çok önemli. Şöyle baktığımızda 2 tane değil mi sık iğne kalmış. Şu sondan bir öncekine batıyorum. Daha sonra son sık iğnemi yaparken bakın şuraya batmıyorum. Buraya batarsak eğer şu yanlar şey gibi olur. Basamak basamak olur. Merdiven gibi olur. Çirkin olur. Ona çok dikkat ediyoruz. Buraya batmıyorum. Bakın şu kenar kısım var. Bakın şu nokta değil, bir sonraki kenara batıyorum. Bak, evet, kızım da anlatıyor size. Bakın bunu biraz bu kenara batmak zor. Böyle çıkarıyorum. Bakın bu şekilde kenarlarımız dümdüz ve çok güzel oluyor. Ama diğer türlü olursa merdiven gibi olur. Bir de sıranız karışır. Şimdi tekrar döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine direkt dibindekine batıyorum. Ve yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde dilediğiniz gibi örebilirsiniz. Ben bu şekilde bakın 2, 4, 6 sıra turuncu örmüşüm. Şimdi yine 6 sıra turuncu öreceğim. Daha sonra renk geçişini de size göstereceğim. Renk geçişi çok basit. Direkt ipi koparıp sıra başından yeni ipi takıyoruz. Daha sonra örgünün arka yüzünde ipleri sakladım. Güzelce kestim. Bakın içi de tertemiz oldu. Hiçbir şekilde bir ip falan ortada yok. Gayet güzel oldu. Şimdi ben 6 sıra bu turuncuyu öreyim. Daha sonra yeşile birlikte geçelim. Evet, sıra sonuna geldim. Artık turuncu ipimi koparacağım. Şu bitişi bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın 2 tane sık iğne var gibi duruyor. Şuna batmayacağız. En sondakine batıyoruz ve kapatıyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Bunu böyle iyice sıkılıyoruz. Şimdi diğer renge geçebiliriz. Şimdi ikinci renge geçeceğiz. Şimdi bunu bir kez göstereceğim. Sonra göstermeyeceğim. Zaten aynı mantık. Şöyle bakın. Bittiğim noktadan sıra başına batıyorum. İlmeğimi böyle sabitliyorum. Daha sonra bir tane daha zincir çekiyorum. Aynı bulunduğum noktaya tekrar batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Burası sıra başımız. Daha sonra normal devam ediyorum. Her birine birer defa batarak sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer siz bu sık iğne sayısını kaçırabilirseniz, yani olur ya, insanlık hali, bazen 29 değil 28, 27 olabilir. Bu durumda ara ara sayarsanız, en azından hani hata yaptığınız başlarda düzeltirseniz o kadar ciddi bir görüntü problemi olmayacaktır. Şimdi bakın yeşil ipimle de 4 sıra öreceğim. Daha sonra pembeye geçeceğim. 3 sıra öreceğim. Daha sonra mor ipimle 5 sıra. Tekrar yeşil iple yine 5 sıra. 5 sıra bir saniye. 2, 4, 5. Evet. Pembe ipimle 3 sıra. Mor ipimle 2, 4, 6 sıra bir saniye kızım. Turuncu ile 2 sıra. Yani bunun ekran görüntüsünü alıp bu şekilde de
Rahatlıkla aynısını yapmak isteyenler yapabilir. Tabii ki siz dilediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Şimdi ben istediğim uzunluğa gelinceye kadar şöyle kaç santimmiş onu da söyleyeyim, öreceğim. Daha sonra şu kenarları geçmeyi ve ipleri temizlemeyi göstereceğim. Ölçülerini de paylaşayım ben. Şöyle 20 santimi biraz geçiyor. Bu şekilde bu uzunlukta öreceğiz. Enini de şöyle paylaşayım. Bu da 20 santim. Yani eni 20 santim, boyu da 21 falan diyebiliriz. El sıkılığınıza göre değişebilir. 1-2 santimin çok bir önemi yok. Şimdi ben tamamlayacağım. Daha sonra diğer detayları göstereceğim. Evet, şimdi cebin örgüsünü bitirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi kenarlarına bu ana renkten geçeceğim. Hem daha temiz ve düzgün görünecek. Şimdi bakın kenardaki ilmeğe sabitliyorum. Daha sonra bu üstteki sık iğnelerin her birine yine birer defa batarak sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Efendim anneciğim. Sıra sonunda şu dönüşü ve şuraları göstereceğim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bakın sıra sonundaki ilmekteyim. İlmeğin şöyle ortasına batıyorum. Şöyle arkaya veriyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi dönüşü tekrar göstereceğim. Aynı noktaya tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde dönüşümü tamamladım. Daha sonra şöyle sırayla ilmeklere batıyorum. İpleri hep arkaya gönderiyorum. Arkada temizleyeceğim. Evet, bakın. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde dönüşümü yaptım. Şimdi bakın aynı işlemi buraya kadar, başladığımız noktaya kadar devam ettireceğim. Şöyle şunların arasına batıyorum ki çok açıklık olmasın diye. Bu şekilde hem daha bir bütün oluyor, hem de ana rengimizle uyumlu oluyor. Evet. Şimdi aynı işlemi devam ettirelim. Bu başladığımız noktaya kadar, daha sonra şu ipleri gizlemeyi de göstereceğim. Evet, geldim başladığım noktaya. Şimdi artık ilk başladığım, bakın sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve bir tane sabitleyip şöyle ipimi koparıyorum. Evet, bakın bitirmiş olduk. Çok güzel, çok temiz. Şimdi şu arka yüzündeki ipleri temizlemeyi de hemen göstereceğim. Bakın daha ince bir tığ aldım. Normalde çalıştığım tığ bu. Daha incesini alıyorum. Şöyle aralardan ipimi geçireceğim. Bakın aralardan ipi geçiriyorum. Şşt. Yürütüyorum biraz. Evet, yürüttükten sonra şöyle ipi iki kat ya. Şöyle 2 katını ayırıyorum. Bakın. Sağlam olması ve temiz görünmesi açısından bu önemli. Şöyle katın bir tanesini ilmeğin içinden geçirdim. Bakın ikisi de ayrı yerlerden çıkmış gibi. Şimdi bunu düğüm yapıyorum. Böyle arka arkaya 2 tane düğüm yapıyorum. Evet. İyice şöyle elimle düzeltiyorum. Ve kesiyorum. Evet. Bu şekilde ipleri de temizleyelim. Hepsini aynı mantıkla, bakın şu lilayı da göstereyim. Şöyle geçirdim. Biraz yürütüyorum.
Daha sonra şöyle yine katına ayırıyorum. Düğüm yapıyorum. Birinci düğümüm ve ikinci düğümüm. Daha sonra şöyle sabitleyip kesiyorum. Şimdi aynı mantıkla bütün iplerimizi temizleyelim. Daha sonra dikişi göstereceğim. Evet, şimdi geldi cebi çantaya dikme vakti. Şimdi bakın, şu alttan şu kısmı şöyle bakın çeviriyorum, şu yan kısmı. Daha sonra şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ile 6.'nın arasına ayraç olarak şöyle iğne taktım. Daha sonra bakın şunu böyle denk getiriyorum. Sağ ve sol eşit olacak şekilde, bakın bu şekilde. Ve daha sonra buradan dikmeye başlayacağım. Bu arada ben dikme işlemini şöyle ince bir iple yapıyorum. Çünkü kendi ipiyle yaparsam hem görünecek hem de çok yani zor olacaktır. Kağıt ip bir de kopuyor falan çekince. O yüzden de ben bu iple yapmayı tercih ettim. Artık sizin kendi kararınız. Evet. Şöyle bakın. Direkt buradan sabitliyorum. Önce böyle bir tel geçer gibi geniş geniş yapacağım. Şunu çıkaralım. Önce böyle tel geçer gibi geniş geniş bir yapacağım. Daha sonra üzerinden bir sıra daha sabitleyeceğim. Bakın bu şekilde. Zaten ipimiz kesinlikle belli olmuyor. Açık renk olduğu için ve ince olduğu için tam ana rengimiz, ana zemin rengiyle bakın aynı. Şöyle. Evet. Bu şekilde şöyle yukarıya kadar dikeceğim. Şu cebin üst kısımlarını dikmeyeceğim. Döne döne. Çanta o kadar büyük ki sığmıyor. Şimdi döne döne bu noktaya kadar dikeceğim. Daha sonra şu kısmı da aynı şekilde tel geçeceğim. En sonda üzerinden böyle sıkı sıkı ince ince dikerek sabitleyeceğim. Evet, cepleri diktim. Bakın bu şekilde üzerinden ütüyle geçince de şahane olacak. Şimdi artık şu askılara geçebiliriz. Askıları nasıl yaptık onları paylaşacağım. Evet, cepleri sabitledim. Bakın üzerinden ütüyle geçince de şahane olacak. Şimdi artık şu askıların yapımına geçebiliriz. Normalde ben çantamı 3,5 milimlik tığla ördüm. Ama askı kısmını 2,5 milimlik tığla ördüm. Çünkü döne döne silindir şeklinde öreceğimiz için zor olurdu bu kalın tığla örmek. Şimdi hemen başlayalım. Evet, askılar için şöyle ana rengimden alıyorum. Sabitliyorum. Ardından da 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8. 8 tane zincirimi çektikten sonra bakın şu arka kısımlar vardı ya, buralara yine batarak 7 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve sonuncusuna batıyorum 7. Şimdi bu 7 tane sık iğneyi şöyle sıra başlarında bir zincir çekerek yukarı çıkarak döne döne öreceğim. Toplam 6 sıra örüyoruz. Hepsine yine birer tane batıyoruz. Artırma, eksiltme yok. Bu şekilde 6 sıra olsun. Daha sonra şu silindir şeklini nasıl verdik ona geçeceğiz. Evet, 6 sıra ördükten sonra şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Dönüyorum. Daha sonra şuradaki en dipteki sık iğneye batıyorum.
ve bir tane bakın sık iğne yapıyorum. Böyle birleştirmiş olduk. Daha sonra başlıyorum. Tekrar sık iğneler yapmaya. 1 2 3 4 5 6 ve şuraya da batarak 7 tane sık iğne yapıyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem çok kolay. Bu 7 tane sık iğneyi döne döne renk değiştirerek öreceğiz. Bakın bu şekilde. Burası biraz detay olduğu için birazcık hani eli yorabilir ama mantığı kolay. Direkt döne döne bakın örüyoruz. Şimdi biraz daha ana rengimle öreceğim şöyle. Daha sonra renk geçişlerine geçeceğim. Ben renk geçişlerini diğer askıyla aynı yapacağım. Sizler tabii ki dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Farklı farklı da yapabilirsiniz. Ben uyumlu olsun diye ayrı yapacağım. Evet. Bakın şimdi şöyle 2 sırada ördükten sonra batırıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Ardından da şöyle ipimi kesiyorum. Evet. Ara ara şöyle tığımla batarak bakın. Şeklimi gösterebilirim. Şimdi diğer renge geçeceğiz. Bakalım sırada ne var? Sırada lila var. Hemen lila ipimi alıyorum. Evet, lila ipimi aldım. Şöyle bakın. Gerisinden, kestiğim noktanın gerisinden böyle sabitliyorum. Ardından da araya lila ipimi katarak sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Arada da şu kestiğim ipleri, parça ipleri yürütüyorum. Bakın bu şekilde. Dikkat etmeniz gereken şu 7 tane sık iğnenin üzerine çıkmamak. Çünkü çıkarsak bu sefer şeklimiz bozulur. Aralarda şunları biraz yürüttükten sonra bakın. Bayağı yürüttüm artık. Şimdi bunları şöyle içe göndereceğim. Evet. Bakın. Bu şekilde içe gönderiyorum ve örmeye devam ediyorum. Şimdi aynı mantıkla belli bir uzunlukta öreceğim. Renk değiştire. Daha sonra ne kadar ördüm sizinle paylaşacağım. Evet, istediğim uzunlukta ördüm. Çantanın sapını, kolunu artık ne diyorsak. Ölçelim şimdi kaç santim örmüşüm. Evet. Şöyle bakın 65 santim örmüşüm. Şimdi artık şuradakiyle aynı bir kapanış yapacağız. Onu da hemen göstereyim. Herhangi bir noktadayım. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi bu 7 tane sık iğnemin üzerine yine 6 sıra olacak şekilde, şimdi birinci sırayı ördüm, ikinci sırayı örüyorum. Sık iğneleri düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra kapatacağız zaten. İkinci sıramı bitireyim. Evet, ikinci sıramı bitirdim. Şimdi 4 sıra daha öreceğim. Daha sonra kapanışı göstereceğim. Evet, 6 sıra ördüm. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Daha sonra bu kopardığım ipi içe doğru göndererek gizleyeceğim. Ve dikmeye başlayacağız. Dikme işini yine ince iple yapacağım. Ama böyle 3-4 defa diktim kolları. Sağlam olsun diye, kullandıkça açılmasın, kopma yapmasın diye. Normal fabrika tipi askılar bile bazen kopabiliyor. O sıkıntıyı yaşamayalım diye sağlamca diktim. Şimdi şunu da temizleyeyim. Daha sonra dikmeyi göstereceğim.
Evet, dikme işlemi için çantamı bu şekilde tuttum. Şu noktadan bakın 1, 2, 3, dördüncüsünün altından batıyorum. Önce şöyle bir kaba taslak dikeceğim. Daha sonra sağlamlaştıracağım, üzerinden gideceğim. Santim olarak da nereden diktim onu da hemen paylaşacağım sizinle. Evet, buradan sabitleyip bu şekilde kenarlardan tamamen dikeceğim. Hatta şu üstlerine de şu kısımlara da batarak dikeceğim ki daha sağlam olsun diye. Şimdi şöyle çantamızı tam böyle ikiye katladığımızda şöyle bakın bir 12 santim solundan diktim. Burayı da aynı şekilde yine böyle sabitleyeceğim aynı hizaya. Yine böyle 12 santim solundan dikeceğim. Şimdi ben sabitleyip dikip dönüyorum. Evet, son olarak askılarını da diktim. Şöyle masaya da sığmıyor. O kadar büyük güzel bir çanta ki. Evet, son olarak da görüyorsunuz askılarını diktim. Her iki yanı da bu şekilde. Bir de üzerinden ütü geçtim. Şahane oldu. Şuna bakar mısınız? Gerçekten mükemmel bir çanta oldu. Birazdan takacağım. Nasıl duruşunu da görürsünüz. Yani kolda duruşunu da göstermek istiyorum. Ama şuna bakar mısınız? Gerçekten mükemmel oldu. Benim çok fazla içime sindi. Çok beğendim. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Bir tane çıt çıt yaptım. Astar yapmadım. Siz dilerseniz astar da yapabilirsiniz. Tabanına daha düzgün dursun diye şöyle bir karton parçası koydum. Daha dik ve güzel görünüyor. Şöyle bakın askıları, yan detayları, renkleri, şu kenardaki detay gerçekten şahane görünüyor. Evet. Çok beğendim, çok içime sindi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka güzel bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.